Herkese merhabalar. Ben Cumhur Eşin. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün biraz ezber bozacağız. Siyasi gelişmeler öyle yönlerde gitmeye başladı ki bu video farz oldu. Ezber bozarak bugün biraz siyasete girmek istiyorum. Size 3 başlık altında çok aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Birinci maddem alternatif medya ile ilgili. Yani bu edindiğim bilgilere nasıl ulaştım ve siz alternatif medya üzerinden Batı dünyasında ve dünya siyasetinde neler olduğunu ve neler olacağını nasıl öğrenebilirsiniz? Bunun ipuçlarını size vereceğim. İkinci maddede veya ikinci bölümde savaşlar, dünya siyaseti, dünya tarihinin şöyle bir son 150 yılını size özet olarak geçeceğim. Çok ezber bulacak olan bilgiler olacak içinde. Üçüncü maddede de Avrupa'da tehlike çanları niye çalıyor? Bir sonraki savaş, Avrupa'daki bir sonraki yeni cephe neresi olabilir? Bunu aydınlatacağım. Şimdi öncelikle alternatif medyadan başlayayım. Bunu anlatmamın sebebi şu. Ee, Avrupa'ya yerleştiyseniz veya Avrupalı insanlarla, entelektüellerle bağlantı halindeyseniz bir noktadan sonra bir şeyi fark edeceksiniz. Birçok insan basından bahsederken dördüncü erk diye bahseder. Ve dördüncü erkin artık gerçekten olmadığı, kendi işlevini yerine getirmediği düşünülür. Bu yüzden de dördüncü erkin öldüğünden bahsedilir. Yani o vefat etmiştir. Çünkü işlevini yerine getirememektedir. 21. yüzyıldaki gazetecilik faaliyetlerinin, basın faaliyetlerinin çoğunluğu zaten bundan oluşur. Gazetecilik yapmak veya insanları aydınlatmaktan ziyade belli çıkar odaklarına hizmet etmekten başka bir şey yapmaz gazetecilerin çoğunluğu ne yazık ki. Çünkü gazeteciliğin esasını, çekirdeğini yapmaları söz konusu olduğunda muhtemelen o şirketlerde, birçok şirkette o işlerini yerine getiremeyecekler, görevlerini yerine getiremeyecekler ve bir noktadan sonra görevlerinden alınacaklardır. Peki Batı'da yine de basının özgür olduğu neden söyleniyor? Neden böyle düşünülüyor? Bunun sebebi nispeten daha az da olsa, daha az oranda da olsa özgür basına müsaade edilmesi. Yani özgür basına Almanya'da, Almanya örneğinde veya Batı dünyasında müsaade ediliyor, müsamaha gösteriliyor. Ancak bunların oranı yüzdelik dilimlere bile çok zor çıkıyor. Yani bindelik dilimlerde bunları bulabiliyorsunuz. Peki basın özgürlüğü varken insanlar neden aydınlanamıyor? Çünkü ana akım medya alternatif medya içeriklerini genelde yayınlamıyor. Yani Almanya'dan örnek verirsek Tagesschau her gün saat 8'de Almanya'daki nüfusun yaklaşık yarısı tarafından izleniyor veya dinleniyor. E, Her gün aynı %50 olmadığı için zaten %60 ila 70 kendi cebinizde diye düşünün. Dolayısıyla özellikle jeopolitik konularda 7/24 insanlar bu yalanlarla bir şekilde kandırılıyorlar diye düşünebilirsiniz. Milyon kere tekrarlanan yalan da zaten gerçek mahiyetine geçmiş oluyor. Şimdi bu sebepten dolayı basın özgürleniyor ama tabii ki işlevini yerine getiremiyor. Çünkü çok baskın olan, çok zengin ailelerin yönettiği, sahip olduğu basın şirketleri, gazeteler, yayın organları tarafından özellikle NATO güdümlü içerikler bütün Batı dünyasına yayılıyor ve o kodlanmış içeriklerle insanların aslında manipülasyonu gerçekleşmiş oluyor. İşte bu yüzden de alternatif medyanın önemi çok artıyor. Alternatif medya üzerinden gerçeklere ulaşma, e, gerçekleri sorgulama, haberleri sorgulama, haberlerdeki içerikleri, kelimeleri sorgulama, hangi kelimenin ne amaçla kullanıldığını anlamak için alternatif medya kaynaklarına yaklaşabilirsiniz. Çok önemli inisiyatiflerden bir tanesi ve kişilerden bir tanesi İsviçreli Daniele Ganza. Ben Almanya'ya yerleştikten yıllar sonra kendisinin içerikleriyle karşılaştım. Şöyle söyleyeyim, kendisinin de ifade ettiği gibi ana akım medyanın içeriklerine karşı duruşuyla ve gerçeklerin arkasından gitmesiyle birlikte Wikipedia'daki Daniele Ganza içeriği yani kişiyle ilgili olan sayfa artık bambaşka bir hal almış. Zaten gerçeklerin arkasından gidenlerle ilgili olarak Wikipedia'da genelde
komplo teorisyeni yazılıyor. Bu bir damgalama. Yani kimin hakkında komplo teorisyeni deniyorsa onunla ilgili olarak bir şüphe kafanızda canlansın. Olumsuz veya olumlu anlamda söylemiyorum. Genelde Wikipedia'da komplo teorisyeni diye addedilen insanların birçoğu gerçekleri insanlara söylemeye çalışan ve gerçekleri büyük oranda bulabilen, gerçeğin arkasından giden insanlardır. Bu yüzden Daniele Ganser'i çok önemsiyorum. Kendisinden ve benzer alternatif kaynaklardan ve çok derin araştırmalar yapmış insanlardan öğrendiğim bilgiler dahilinde şimdi ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde dünyanın şöyle bir son 150 yılını özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'yi de bir şekilde içine alacak şekilde özetlemek istiyorum. Şimdi burada bilmediğimiz çok ezber bozucu bilgiler var. Şimdi bir kere şundan başlayalım. Yani bize Birinci Dünya Savaşı anlatılıyor. Resmi tarih var. İkinci Dünya Savaşı anlatılıyor. Burada da bir resmi tarih var. Ama bunun öncesinde 19. yüzyılın sonunda ne olduğu ile ilgili bir şey söylenmiyor. Şimdi bu tarihe baktığınızda burada mükerrer bazı olaylar var. Yani bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Yazılı bir metin olmamasına rağmen çok kuvvetli bir ihtimal 19. yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında bir anlaşmanın yapılmış olduğu. Bu anlaşmaya göre bu ikili ne olursa olsun Almanya'nın kuvvetlenmesine müsaade etmeyecektir. Almanya dünyadaki hükmünü belli bir noktadan sonra inanılmaz boyutlara taşıyabileceğinden, çünkü teknik var, onun enerji ayağı da olduğunda dünyada Almanya'yı tutma şansımız olmayacaktı. Onu durdurmak gerekiyordu. İngiltere ya da Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bu tehlikeyi gördükleri için bir anlaşma yaparlar. Bu gizli bir anlaşmadır. Bu anlaşma dahilinde Almanya biçilecektir. Burada amiyane tabiri kullanıyorum ama gerçekleşmiş olan da zaten budur. Birinci Dünya Savaşı sırasında yıl 1917 Almanya'nın savaşı kaybetme ihtimali lotoda kazanma ihtimaliniz kadardır. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'nın ricası üzerine yardıma koşar. Yardıma koşmasının sebebi İngiltere ve Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nden inanılmaz boyutlarda o günün parasıyla 4 milyar dolar kredi almış olmasıdır. İngiltere ve Fransa Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceklerdir ve Almanya galip gelseydi doğrudan Osmanlı İmparatorluğu da Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmış olacaktı. Ancak öyle olmadı. Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. Çünkü eğer savaşı İngiltere ve Fransa kaybetseydi krediyi ödeyemeyeceklerdi. Krediyi ödeyemeselerdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi çökecekti. Dolayısıyla kendini kurtarmak için, aynı zamanda İngiltere'yi kurtarmak için yardımlar yapıldı. Askeri yardımlar yapıldı ve Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Versay Anlaşması'na götürüldü Almanya ve çok aşağılayıcı bir şekilde bir anlaşma imzalattırıldı Almanya'ya. İnanılmaz borçlar çıkartıldı ve akabinde de zaten ekonomik anlamda 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl toparlanamadı. Arkasından biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı çıktı. 2. Dünya Savaşı'na birçok insan, Almanya'da da dahil, Hitler'in savaşı der ve muhtemelen 1. Dünya Savaşı olmasaydı 2. Dünya Savaşı da olmayacaktı. Şimdi bu ezber bozmadan sonra devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'na giderken ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde savaşın sonuna kadar, sonuna doğru müdahale etmedi. Bunu neden yaptı? Çünkü Almanya ile Rusya inanılmaz bir savaş halindeydi ve onların birbirini kırmasını ve birbirlerini öldürmelerini bir şekilde izledi. Ve şunu unutmayın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya çok yüksek oranda petrol yardımı yapmıştır Amerika Birleşik Devletleri. Hem Rusya'ya yardım etmiştir çok uzun bir süre, hem de Almanya'ya yardım etmiştir. Bu doğrudan yardım olarak gözükmez ama dolaylı yardımla Almanya enerji açığını kısmen de olsa kapatmıştır. Yani Amerika Birleşik Devletleri enerji ambargosu uygulasaydı Almanya 2. Dünya Savaşı'nı da o kadar sürdüremeyecekti. Ama bunların arka planını ve zihniyetini tabii ki aslında biliyoruz. Şimdi 2. Dünya Savaşı ile birlikte zaten sonrasında
43'ten sonra, 44'ten sonra Normandiya müdahalesi, tekrardan bir biçme, Nürnberg mahkemeleri, bu sefer biçme bambaşka bir biçim alıyor. Bu sefer küresel anlamda aşağılama ve akabinde de Almanya'nın bir müstemlekeye dönüştürülmesi. Almanya'nın herkes demokrasi, yani bir şekilde çakma demokrasisiyle birlikte bir demokrasiyle yönetildiğini ve bağımsız olduğunu düşünüyor. Almanya bağımsız bir ülke değil. İç işlerinde nispeten dış işlerinde kesinlikle bağımsız bir ülke değil ve muhtemelen olmayacak. 30 bin tane yaklaşık Amerikan askeri vardır. Tam olarak kaç tane Amerikan askeri olduğunu Almanya'da bilmiyoruz. Ve her an askeri anlamda da müdahale edilebilecek bir noktada. Yani statü olarak Irak'tan bir farkı yoktur Almanya'nın. Sadece çok daha müreffeh bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın kendini inşa etmesine müsaade edildi. Almanya'nın tekniğiyle birlikte, teknolojisiyle birlikte bu inanılmaz bir sıçrama yarattı. İşçi açığının da kapatılmasıyla birlikte bütün planlanan gelişme sağlanmış oldu. Bu noktadan sonra Almanya'nın dış borçları halen mevcuttu. Almanya'nın dış borcu hangi yıllarda bitti? Çok şaşıracaksınız. 2012 olması lazım. 2012. Peki 2010'lardan itibaren ne olmaya başladı? 2010'lardan itibaren bir Suriye karışıklığı var. Suriye karışıklığını kimin çıkardığını biliyoruz. Okyanus ötesinde biri çıkardı onu veya bir ülke çıkardı. Suriye'nin karışmasıyla göçler nereye oldu? Birçoğu veya çoğunluğu Almanya'ya. Almanya'ya göçler geldikten sonra Almanya'nın içi ne hale geldi? Karıştırılmaya daha elverişli bir hale geldi. Peki Almanya borcunu kapatırken bir yandan da cari fazla verirken ne biriktirmeye başlamıştı 2010'lara kadar ve 2010'lardan sonra? Altın. Almanya dünya çapında inanılmaz hacimlerde altın biriktirmeye başlamıştı. Bu kimi rahatsız etti? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni. Neden? Çünkü Almanya'nın teknik altyapısı çok kuvvetli olduğundan hem sermaye birikimi olduğunda ve enerji açığını kapattığında onu tutmak imkansızdır. Enerji açığını nereden kapatıyordu? Avrasya üzerinden, Rusya'dan. Peki bir baktık ne oldu? Kuzey boru hattı patlatıldı. Kimin patladığı ortaya çıktı. Bütün göstergeler, neredeyse bütün göstergeler söylüyor ki iki ülke o boru hattının patlatılmasında sorumlu. Hangi ülkeler? Polonya ve Ukrayna. Milli güvenliği ilgilendiren ve aynı zamanda Almanya'ya doğrudan saldırı olarak görülmesi zaruri olan bir saldırı sonrasında Almanya'nın ne yapması gerekiyordu? Eğer bunu gizli servisler biliyorsa ve bunu Polonya ve Ukrayna yaptıysa Almanya'nın kime saldırması gerekiyordu? Cevap belli. Polonya veya Ukrayna. Peki Almanya ne yapıyor 3 senedir? Almanya milyarlarca, 10 milyarlarca euro para veriyor. Kısmen kredi alıyor. Ukrayna'ya yardım yapıyor. Ukrayna Rusya ile savaşsın diye. Bütün ezberlerimiz bozuldu. Yani size saldıran bir ülkeye karşılık verip saldırmak yerine, savaş açmak yerine haklı olarak siz o ülkeye yardım ediyorsunuz. Üçüncü bir ülkeyi zayıflatmak için. O üçüncü ülkeyi zayıflatmak isteyen aslında kim? Okyanusun öbür tarafındaki bir ülke. Dünyadaki bütün problemlere baktığınız zaman çoğunluğunun hangi ülkeden kaynaklandığını tabii ki bulabilirsiniz. Borçlar bitmişti. Çok güzel altın biriktiriliyordu. İş bozuldu. Suriye Savaşı, bambaşka gerginlikler, Ukrayna Savaşı'nın çıkartılması, NATO'nun artık bir güvenlik örgütünden çıkıp saldırı örgütüne geçmesi ve artık sadece Rusya'ya karşı bir piyon olarak kullanılması vesaire. Baktığınız zaman iş çığırından çıktı. NATO biliyorsunuz Trump çok uzun bir süre NATO'ya karşıydı ama son dönemde tekrardan NATO'dan yana olma durumuna geldi.
Bunun sebebi ne? Çünkü NATO'nun şu anki varlığı silah baronlarına hizmet etmek. Nasıl bir hizmet bu? Özellikle en büyük ve en saldırgan, en vahşi olanlar üzerinden söylüyorum bunu. Mesela bütçeden %2 savunma sanayine ayrılıyor. Onu %5'e çıkaralım diyorlar. Bu ne demek? Almanya'nın parasını resmi yoldan veya gayri resmi yoldan çalmak demek. Nasıl canım? Çalınır mı hiç? Diyeceksiniz. Öyle değil. %2 harcama yaptığında 80 milyar euro harcama yapıyor. %5 harcama yaptığında 200 milyar euro harcama yapacak yılda. Bu ne demek? Fazladan 120 milyar euroyu Amerika Birleşik Devletleri'nin silah şirketleri Almanya'dan çalacaklar. Peki bu çalma nasıl gerçekleşiyor? Savunma sanayine yapılan yatırımlar sebebiyle, şimdi öyle bir para yok ortada. Yani olan bir para değil bu. Çünkü bütçede planlanmış bir şey değil zaten. Kredi alınması gerekiyor. Kredi nereden alınıyor? Krediler nereden alınıyor? Okyanusun öbür tarafından. Kime kredi verilecek? Almanya'ya. Almanya'ya kredi vermek tabii ki çok güzel bir şey. Niye? Çünkü Almanya notu çok yüksek olan bir ülke. Muhtemelen rahat bir şekilde geri ödeyecek. Faiz, ona geliriz. Almanya borcu alıyor. Silah şirketlerine o paralar yatırılıyor. Silah şirketlerine o paralar yatırıldıktan sonra, ki o silahların birçoğu da nereden geliyor? Okyanusun öbür tarafından. O paralarla okyanusun öbür tarafına paralar gönderilirken, yani kredi kurumlarından okyanusun öbür tarafındaki silah baronlarının şirketlerine aslında hesaplar arasında bir akış oluyor. Almanya'ya para gelmiyor bile. O silahlar oradan satın alınıyor ve bir şekilde ya Ukrayna için ya ülke içerisindeki faaliyetler için veya çıkması muhtemel savaşlar için kullanılıyor. Biliyorsunuz Almanya'da birçok eskimiş olan silah, tank vesaire Ukrayna'ya gönderildi. Onlar bir şekilde ortalıktan uzaklaşmış oldu. Biliyorsunuz yok edip tekrardan üretmek zorunlu olduğu için savaş sanayi bir şekilde kapitalistlerin en sevdiği sektörlerden bir tanesidir. Yani dolayısıyla burada 2010'lardan sonra denge iyice kopmaya başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Krallık'la birlikte 19. yüzyıldan beri geçerli olan anlaşması halen yürürlükte. Amaç Almanya'yı güçsüz kılmak. Almanya'yı biçmek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Almanya'yı güçsüz kılmak demek, Avrupa'yı güçsüz kılmak demek. Özellikle şu anki dünya konjonktüründe Amerika'nın en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bu. Çünkü yerel bir tane daha büyük güce dayanacak durumda değil Amerika Birleşik Devletleri. Şu an konumunu korumaya çalışıyor ve Avrupa'nın kuvvetlenmesi onun aleyhine olacak bir şey. Brexit oldu biliyorsunuz arada. Brexit niye oldu? Brexit olmasaydı Birleşik Krallık halen Avrupa bünyesinde kalacaktı. Avrupa bünyesinde kalması demek, ortak hareket ettiği zaman o güçsüzleşmeden İngiltere'nin de bir şekilde etkilenmesi demek. Ama Brexit olduğu için artık etkilenmiyor. Çünkü o okyanusun öbür tarafıyla zaten bağlıydı. Şimdi fiziksel olarak da bir şekilde ekonomik anlamda da bağlı. Dolayısıyla o Brexit kararı demokratik değildi, tamamen politikti. Şimdi silah baronları tabii durmuyor, vahşet durmuyor. Dünyanın birçok noktasında gerilimler artmaya devam ediyor ve soykırımların yanında yeni gerginlikler çıkartılmaya devam ediyor. Korkunç şeyler yaşanıyor dünyada. Tekrar olmaz dediğimiz birçok şey olmaya başladı, oluyor. Canlı yayında soykırım izliyoruz mesela Gazze'deki gibi. Şimdi yeni cephe neresi olabilir? Şimdi bir kere farkında olmadığınız şeyler var. Size söyleyeyim. Özellikle Doğu Avrupa'da ve Polonya'da, bu arada 3. maddeye geçtim. İnanılmaz gerginlikler oluyor. Yani hem yeni NATO'ya girmiş olan ülkelerde, mesela Sırbistan üye değil ama Rusya ile bir anlaşması var. Sırbistan'da, Balkanlar'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te çok acayip gerilimler oluyor. Bunları televizyonlarda yansıtmıyorlar ama içeriden karıştırmaya bir şekilde devam ediyorlar. Yani orada böl ve yönet arka planda devam ediyor. Polonya yalnız çok önemli. Bunu unutmayın. Polonya çok önemli. Polonya biliyorsunuz NATO üyesi. Çok ciddi bir askeri yapılanma var. Oraya çok ciddi askeri yatırım yapılıyor. Bu silah baronlarının çok işine gelen bir şey. Aynı zamanda
Polonya'nın iç politikası inanılmaz bir şekilde kızıştırılıyor. Yani bunu söylemek lazım. Ve inanılmaz bir şekilde Rusya'ya karşı da orada propaganda yapılıyor. Bunun sebebi ortalığı sadece kızıştırmak değil, bambaşka bir cepheye hazırlık yapmak aslında. İnsanlar bunun farkında bile değil. Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna'da Rusya'yı zayıflatacağız diye Amerika'nın güdümüyle bir ülke yerle bir edildi. On binlerce insan öldü, milyonlarca insan göç etti. Yani bir harabeye döndürüldü ülkenin birçok yeri şu an. Ukrayna feci bir vaziyette. Ve bunun ekonomik kaynağı bir yere kadar. Bir yerden sonra artık bunu kaldırmaz. Neden kaldırmaz? Çünkü toplumsal anlamda bu bir yerden sonra kaldırılacak bir şey değil. Rusya yenilecek dendi. Rusya'nın yenilemeyeceği ortaya çıktı. İnsanlar 3 sene boyunca buradaki canlı yayınlarda da bütün o palavra uzmanların veya e, yalancı uzmanların söylemleriyle birlikte kandırıldı. Rusya yenilmedi. Rusya gerçekten zayıflamadı ama Ukrayna gerçekten kurban edildi. Bir ülke silah baronlarının çıkarları için, okyanusun ötesindeki çıkarlar için, Birleşik Krallığın çıkarları için yok edildi ve insanlar bunu seyretti. Bir sonraki cephe muhtemelen ne yazık ki, ne yazık ki Polonya olacak gibi gözüküyor. Şimdi diyeceksiniz ki Polonya NATO ülkesi. Dolayısıyla Polonya'ya bir saldırı olduğunda Amerika Birleşik Devletleri müdahale edecektir. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir sorun yaşanmayacaktır. Rusya oraya saldıramayacaktır. Saldırma cesaretini gösteremeyecektir. Siz bu kadar değişkenliğin bir arada olduğu, Cumhurbaşkanının bazen NATO'dan NATO'ya karşı olduğu bir ülke dünyada hüküm sürerken gerçekten orada tiyatroyla, katakulliyle çıkartılmış bir gerginlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya birebir müdahale edeceğine inanıyor musunuz? Bunun %100 gerçekleşeceğinden emin misiniz? Ben kesinlikle emin değilim. Böyle bir şeyin olma ihtimalini de çok düşük görüyorum. Hangi ihtimali düşük görüyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya doğrudan müdahale etmesine böyle bir durumda pek imkan vermiyorum. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesi bir kere kendisi için çok pahalı. O kendisi için daha uygun, daha kapitalist, daha vahşi bir çözüm mutlaka bulacaktır. Çünkü Polonya'ya silah satışlarının devam etmesi lazım. Savaşın devam etmesi lazım. Aynı zamanda bir cephe açılması lazım. Çünkü bu cepheler açıldıkça bu vahşet devam ediyor. Şu an biz vahşetin arttığı bir dönemdeyiz. Yani o eğrinin yükseldiği dönemdeyiz ne yazık ki dünyada. Ve bir dünya savaşı görme ihtimalimiz de ne yazık ki var. Dolayısıyla NATO koruyacak diye düşünmeyin ve bir sonraki kurban muhtemelen Polonya olacak. Hatta geçenlerde Polonya Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanları diplomatik dil için eğitilirler. Kendisinin cümlesi şu, Rusya'ya, daha doğrusu Putin'e anladığı dilden cevap vermek lazım dedi. Polonya'nın Dışişleri Bakanı. Yani siz kızıştırmanın, propagandanın, savaşa hazırlığın ve savaş tamtamlığının ne noktaya geldiğini buradan aslında anlayabilirsiniz. Ne yazık ki kısa süreçte veya orta süreçte ben Polonya'da bir savaş, bir gerginlik çıkartılacağını düşünüyorum. Ve Ukrayna'dan sonra muhtemelen oradaki insanlar da ne yazık ki inşallah olmaz, kurban edilecekler ve o ülke kurban noktasına getirilecek gibi düşünüyorum. Kaç milyon kişinin Polonya'dan göç edeceğini ve nereye göç edeceğini bilmiyorum ama siz herhalde sınır komşusu olduğu için Almanya'ya çok ciddi bir göçün olacağını tahmin edebilirsiniz ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 tane istediği gerçekleşmiş olacak. Bunlardan bir tanesi yeni bir cephe açılarak kapitalistlerin, silah baronlarının cepleri daha da dolacak. İkinci istediği neydi? Almanya'nın ve Avrupa'nın zayıflaması. Polonya cephesinin açılmasıyla birlikte Avrupa daha da zayıflayacak ve gerçekten zayıflayan ve hasta olan bir kıtaya dönüşecek diye düşünüyorum. Söylemek istediklerim bunlardı. Umarım sizi çok fazla kötümserliğe sürüklememişimdir ama alternatif medya üzerinden, uzmanlar üzerinden öğrendiklerimi de sizle bir şekilde paylaşmak zorundayım. Bunu bir
sorumluluk olarak görüyorum kendimde. Yurt dışı ile bağlantı halindeyseniz veya yurt dışında yaşıyorsanız veya dünya siyasetine biraz daha hakim olmak istiyorsanız bu alternatif medyalara biraz daha girmenizi tavsiye ederim. Umarım bu video da sizin için aydınlatıcı olmuştur. Biraz sıra dışı bir video oldu biliyorum ama arada bir böyle videolara da yer vermek önemli diye düşünüyorum. Sonlara yaklaşırken muhtemelen sizin için en uygun videoyu şu an görüyorsunuz. O videoyu da izleyip bilgilenmenizi size öneririm. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.